Bugün gündemden bir konuyla geldim karşınıza. Edebiyattan tamamen uzaklaşmıyoruz ama. Zaten bu kanalda her şey bir biçimde edebiyata dokunuyor. Çünkü edebiyat hayattan bir parça. Ama bugünkü konu doğrudan kitap değil. Bugün hayatın kendisinden konuşacağız. Belki de tam da bu yüzden bu videoyu yapmakta çok zorlanıyorum. Çünkü söyleyeceklerim benim de içimde uzun süredir bir yük gibi duruyor. Ve bazen bir şeyi kelimeye dökmek onu daha gerçek görünür kılıyor. Türkiye kapitalist bir toplum. Bunu söylemek için büyük bir analize, yüzlerce sayfalık bir rapora ya da akademik bir zemine ihtiyacımız yok. Sadece etrafımıza bakmamız yeterli. Ve bu toplum koşar adım daha da kapitalistleşmeye devam ediyor. Bunu söylerken bir ideolojik tutum sergilemiyorum. Sadece gördüğümü aktarıyorum. Alışveriş merkezleri büyüyor, markalar çoğalıyor. Hayatın her alanı bir şekilde satışa çıkarılıyor. Ve biz bunun içinde yüzüyoruz. O kadar uzun süreyle yüzüyoruz ki artık suyu fark etmiyoruz bile. Şimdi asıl soruya geliyorum. Bunun bugün konuşacağımız şiddet meselesiyle ne ilgisi var? İlgisi şu. Kapitalist bir toplumun dini, imanı paradır. Bu cümleyi dikkatli kurdum. Bir abartı değil bu. Para bu bir sistemde her şeyin ölçüsü haline gelir. Nelerin korunacağını, nelerin gözden çıkarılacağını, kimin değerli, kimin değersiz sayılacağını para belirler. Bu sistemde sen bir insan olarak değil, bir tüketici olarak varsın. Tüketicinin dikkatine, duygularına, korkularına oynanır. Bu oyun bazen çok açık biçimde yapılır. Sana şiddet dolu içerikler izlettirilir. Seni sürekli bir gerilim ve heyecan halinde tutacak görüntüler önüne konur. Bazen çok daha sinsi biçimde yapılır. Yavaş yavaş, farkında olmadan tüketim alışkanlıkları sana yerleştirilir. Seni mutsuz bırakacak bir yaşam biçimi normalmiş gibi sunulur. Önemli olan senin dikkatini para etmesidir. Senin bedeninin, aklının, zamanının para etmesidir. Sen bu tabloda bir araçsın, amaç değil. İşte tam bu noktada şiddet meselesi devreye giriyor. Bir toplumda insan tüketiciye indirgendikçe insanın değeri de giderek yok ediliyor. Bunu soyut bir iddia olarak bırakmak istemiyorum. Bunun somut, acı verici, isim bildiğimiz sonuçları var. 2002 yılında Konya'da bir kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya hastanede hasta yakını tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Ömrünü insanların kalbini iyileştirmeye adamış bir doktor görevini yaptığı sırada hayatını kaybetti. 2024 yılında İstanbul'da okul müdürü İbrahim Oktugan okuldan attığı eski öğrencisi tarafından odasında koşullanarak hayatını kaybetti. 40 yılı aşkın süre öğretmenlik yapmış, binlerce öğrenci yetiştirmiş bir insan çalıştığı odada son nefesini verdi. Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel bir üniversite öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Bunlar birbirinden kopuk, münferit olaylar değil. Bunlar bir tablonun parçaları. Ve rakamlar bu tabloyu daha da netleştiriyor. 2012'den bu yana Türkiye'de 110 bini aşkın sağlıkta şiddet bildirimi yapıldı. Günde ortalama 80 sağlık çalışanı şiddete uğruyor. Hekimlerin %84'ü meslek kayıtları boyunca en az bir kez fiziksel ya da sözel şiddet gördü. Ama bunların yalnızca yarısı bunu bildiriyor. Yani bu rakamlar bile gerçeğin altında kalıyor. Gerçeğin tam yansıması değil. Eğitimde durum farklı değil. Türkiye Eğitim Sen'in 1010 öğretmenle yaptığı ankette öğretmenlerin %75'e yakını okullarında şiddet uygulayan bir öğrenci olduğunu ifade etmiş. Bunlar rakam evet ama bu rakamların hepsinin arkasında bir insan var, bir hayat var, bir aile var. Şimdi şunu sormak istiyorum size. Peki bu ülkede önlem alınıyor mu? Cevap maalesef net. Hayır. Ve bu benim en çok takılıp kaldığım yer. Çünkü çözümsüzlük bir beceriksizlikten değil, bir tercihin doğal sonucundan kaynaklanıyor bana göre. Bunu şöyle bir örnekle açıklayayım. Bir alışveriş merkezine gittiğinizde kaç güvenlik noktasından geçiyorsunuz? X-ray cihazları, turnike kapılar, her girişte duran güvenlik görevlileri, sizi gözetleyen kameralar. Neredeyse bir havalimanı düzeninde. Peki şimdi düşünün. Gittiğiniz hastanenin acil girişinde aynı düzen var mı? Çocuğunuzun gittiği okulun kapısında aynı titizlik var mı? Hayır. Ve bu tesadüf değil. Bu bir tercih. Alışveriş merkezinde insan yani müşteri yani tüketici o korunmaya değer görülüyor. Çünkü para harcıyor. Hastanedeki doktor, hemşire, okuldaki öğretmen ise bu hesabın dışında kalıyor. Sistem için onlar hizmet sağlayıcıdır. Bir araçtır. Araç korunmaz. Kullanılır ve yenisiyle değiştirilir. Bunu düşündükçe içimde hem bir öfke hem derin bir üzüntü birikiyor. Çünkü bu sadece bir politik hatası değil. Bu bir toplumun hangi ayaklara değer biçtiğini gösteren bir ayna. Ve o aynaya baktığımızda gördüğümüz tablo oldukça karanlık. Bir de şu var. Yaşananlar giderek olağanlaşıyor. Bunu söylemek bile tuhaf geliyor ama doğru. Bundan 10-20 yıl önce Amerika'daki okul saldırıları haberlerini izlediğimizde nasıl mümkün olabilir diye şaşırırdık. O görüntüler bize uzak hatta neredeyse
neredeyse başka bir dünyaya ait gelirdi. Bugün aynı haberler Türkiye'den çıkıyor ve biz artık o kadar şaşırmıyoruz. Bir doktor vuruldu, birkaç gün konuşuldu, unutuldu. Bir öğretmen öldürüldü, sendikalar açıklama yaptı, hayat devam etti. Bu olanlaşma bence şiddetin kendisinden daha tehlikeli. Çünkü alışkanlık dönüşümünün önündeki en büyük engeldir. Hayrete kapılmaktan çıktığımız an kabul etmeyi başladığımız andır. Gencecik çocuklar bugün şiddeti bir güç zannediyor. Bunu söylerken o çocukları suçlamıyorum. Tersine onlara acıyorum. Çünkü bu zihniyeti onlar tek başlarına üretmedi. Onlara gösterilen içerikler, büyüdükleri ortamlar, maruz kaldıkları değer sistemi bu zihniyeti üretiyor. Emeğiyle, alın teriyle, mesleğine bağlılığıyla yaşayan insanlar değersizleştirildiğinde başarının, gücün, saygınlığın başka türlü elde edildiği bir anlayış zihinlere işlendiğinde bu sonuçlar kaçınılmaz hale geliyor. Bugün hastanede şiddet gösteren zihniyetini yetiştirdiği nesil yarın okul müdürünün kapısını çalıyor elindeki suç aletiyle. Bu noktada aklıma kaçınılmaz olarak Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanı geliyor. O romanda yazar ilk sayfada bir karakterin öleceğini söyler. Gizli tutmaz, sürpriz yapmaz ve romanı okudukça şunu anlarsınız. O kasabadaki herkes bu ölümü biliyor. Komşular biliyor, kasap biliyor, kafedekiler biliyor ama kimse müdahale etmiyor. Herkes bir gerekçeyle, bir hesapla, bir ilgisizlikle bu olayın kenarında duruyor ve o karakter hayatını kaybediyor. Romanı okurken şunu düşündüm. Eğer tek bir kişi bile farklı bir seçim yapsaydı ne olurdu? Eğer birisi önlemeye çalışsaydı ne olurdu? O karakter yaşayacaktı. Sadece bir kişinin kararıyla. Biz de o romanın içindeyiz şu an. Herkes biliyor. İstatistikler açık. Haberler ortada. Öğretmenler şiddete uğruyor. Sağlıkçılar öldürülüyor. Önlem alınmıyor. Ve bu tablo bir sır değil. Ama kimse gerçek anlamda müdahale etmiyor. Yetkililer açıklama yapıyor. Gündem değişiyor. Hayat devam ediyor. Tıpkı romandaki gibi. Peki ne yapmalıyız? Bu soruya kesin bir reçetem yok. Ama şunu biliyorum. Önce olağanlaşmayı direnmek gerekiyor. Her haberde yeniden şaşırmak, her hissinde yeniden duraksamak gerekiyor. Çünkü bir toplum olarak hissetmeyi bıraktığımızda harekete geçme gücümüzü de yavaş yavaş yitiriyoruz. Biz farkında olmadan gitgide ölüyoruz. Bu metaforik bölüm ama gerçek. Duyarlılığımızı yitince, öfkemizi yitince, sorgulamayı bırakınca toplum olarak içimiz boşalıyor. Yaşamak bu değil. Umudumuzu da kaybetmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü umut değişimin ön koşulu. Ama bu saf, gözü kapalı bir ümit değil. Farkındalıkla, bilinçle sesini yükseltmeye devam ederek beslenen bir umut olmalı. Romandaki karakterin kaderini değiştirebilecek o tek kişi olmak için önce görmek gerekiyor ne olduğunu. Sonra konuşmak, sonra ısrar etmek. Ben bu videoyu yapıyorum. Çünkü sustukça bu olaylar daha da olağanlaşıyor. Belki bu video bir şeyi değiştirmez. Ama belki birinin içinde bir şeye dokunur. Ve belki o yeter. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.